Merhaba arkadaşlar, Emco Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü projemizde bir adet HMI ve 2 tane I/O modülü kullanarak 8 bölgenin sıcaklık kontrolünün nasıl yapıldığını göreceğiz. Projemizde herhangi bir PLC kullanılmadı. Bunun sebebi I/O modüllerimizin içerisinde bulunan işlemci işlemleri kendisi yapabiliyor. Yani PID kontrolünü, on-off kontrolünü, skala işlemlerin hepsi CPU tek başına yapabiliyor. Herhangi bir PLC ihtiyaç duymuyor. Eğer PLC kullanırsak projemizde yine PLC tarafına bir yük binmediği için sistem oldukça performanslı çalışıyor. I/O modüllerimizin 4'er tane girişi var. 4'er kanal giriş mevcut. Yine içerisinden konfigüre ederek farklı sensörleri tanıtabiliyoruz. Onun dışında sistemi bir adet 485 RS485 üzerinden Modbus haberleştirdik. I/O modüllerimiz uzak bir nokta olarak düşünelim. Yanında güç kaynağı var gördüğünüz gibi. I/O modüllerimiz enerjisini kendi bus yapısı üzerinden, güç kaynağı üzerinden alıyor. Yine 485 haberleşmesini sadece bir modüle taktık. Yine kendi bus yapısı üzerinden diğer modüllerle haberleşebiliyor. Modüllerimizin ID numaralarını da farklı verdik konfigüre ederken. Bunun dışında bir adet yine 7 inç Emco Prop operatör panel kullandık. Tamamı bu ürünlerin yerli üretim, biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Proje hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim size. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Kendiniz bunu yapmak isterseniz modül sayısını arttırarak çok farklı bölgelerden çok daha fazla veriyi toplayıp kontrol edebilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz 8 bölgenin sıcaklık değerleri var. 8 adet PT100 bağlı şu an. Çipleri bağlı, kendisini görmüyorsunuz. Sadece bir tanesine fiziksel olarak kapalı bir PT100 bağladık. Diğerlerinin üzerinde çipleri bağlı durumda, küçük görünmekte. Her bölgenin sıcaklık değerini görmekteyiz. Her bölgeyi ayrı ayrı da incelememiz mümkün. Örneğin birinci bölge kanal 1 yazmakta. Şu an bulunan sıcaklık değeri. Çıkışı enerjili mi değil mi buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda alarm oluşup oluşmadığını görüyoruz. Aynı zamanda grafiksel olarak da sıcaklık değerinin değişimini görebiliyoruz. Set değerini üzerinden belirleyebiliyoruz. Örneğin bir grafik şeklinde görmek istersek buradan zaman belirleyebiliyoruz. 1 dakikalık, 6 saatlik, 12 saatlik veya değişik tarih de belirleyebiliyoruz. Hangi tarihte iki veriler. Maksimum minimum değerlerini yine buradan ayarlayabiliyoruz grafiğimizin. Yine bu değerler şu an içerisinde 8 GB RAM hafıza bulunmakta, SSD RAM. Ancak yine de bir flash bellek takabiliriz arkasına. Şu an arkasına flash bellek taktık. Bu değerleri kaydetmek istersek yine hangi türde kaydedeceğimizi buraya soruyor bize. Tekrar başa dönecek olursak şöyle. Çıkış kapalı mı açık mı diye baktık. Set değerini ayarlamak istersek yani her kanal için ayrı ayrı 2 modül vardı. 1, 4, 5'ten 8'e kadar gördüğünüz gibi. Her kanal için ayrı set değeri belirleyebiliyoruz. Yani ortamın sıcaklık değerini buradan belirlememiz mümkün. Aynı zamanda her kanal içinde minimum ve maksimum alarm değerleri belirliyoruz. Bu değerlerin altına düşerse veya üstüne çıkarsa yine sistem bize bunu alarm vererek belirtiyor. Bunun dışında buradan şu kısma log kayıtları, alarmları yine yandan zaman birimini seçerek oluşan alarmları buradan gözlemlememiz mümkün olabiliyor. Ayarlar kısmına gidersek de her kanal için ayrı ayrı yine sensör türünü belirleyebiliyoruz. Desteklediği sensörler çıkıyor zaten burada. Bu kanalı ısıtma mı, soğutma mı yapacağımızı şu kısımdan belirliyoruz. Aynı zamanda kontrol tipini çıkış pasif kalsın, herhangi bir işlem yapmasın, PID kontrol yapsın veya on-off kontrol yapsın. Yine buradan seçiyoruz. Şöyle değiştirelim. PID kontrolü seçersek modülün üzerinde kendi auto tune ve self tune işlemi var. Onu buradan kendisine yapabiliyoruz. Öğretebiliyoruz, yani kendi değerlerini oluşturabiliyor. Veya on-off seçebiliyoruz. Aç kapa şeklinde çıkışımız çalışıyor. Burada metriği, sıcaklık birimini Fahrenheit veya Celsius olarak belirleyebiliriz. Açılıp kapanma zamanını histeresiz değerini belirleme seçeneğimiz. Aynı zamanda sensörlerde veya kablolarında oluşan bir hatadan dolayı oluşacak bir yanlış okuma varsa buradan offset değerini belirleyerek o hatayı da gidermiş oluyoruz.
Sistemin en güzel özelliği, bu projemizin en güzel özelliği herhangi bir PLC'ye ihtiyaç duymaması. İkincisi, uzak noktalardaki verileri merkezi bir yerden kontrol etme, kaydetme, gözlem altına alma ve grafiksel olarak görebilme ve bunun çıktılarını da yine alabilme özelliği var. Özellikle dağınık I/O'larda veya makinelerimizin uzakta bulunduğu bölgelerde çok ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkacak bir proje. Yazılımı da oldukça kolay çünkü bunun için herhangi bir PLC yazılımı yapmıyoruz. Modüllerimizi yapılandırıyoruz. Yine HMI kısmında yapılandırdığımız kısımlar var. Kolayca amacımıza ulaşıyoruz. Videomuzun devamında da modülleri nasıl yapılandırdık, çok basit olarak, çok kısa olarak, bir de panelimizi nasıl yapılandırdık onu görelim.